Her hafta yani sadece tek bir bölüm için tam 30 milyon lira harcadığınızı bir hayal edin. Ekrana böyle devasa bir bütçe döküyorsunuz, işte en popüler oyuncuları falan topluyorsunuz ve sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Valla tahmin etmesi çok da zor değil aslında. Büyük bir hüsran. Kesinlikle öyle. 15 yıl önce yapılmış bir şaheserin böyle mürekkebi bitmiş, bulanık ve gerçekten kimsenin tahammül edemediği çok ucuz bir fotokopisi çıkıyor ortaya. Çok doğru bir benzetme oldu bu. Bugün masamızda tam olarak böyle bir enkaz var. Bugünkü incelememizde o meşhur Delikanlı dizisini konuşacağız. Televizyon tarihinin en pahalı ama bir o kadar da hızlı batan işlerinden biri. Yani siz de ekran başında düşünmüşsünüzdür muhakkak, bu kadar büyük bir bütçeyle böyle kötü bir iş nasıl ortaya çıkabiliyor? Ya aslında televizyon sektörünün o yapısal krizlerini anlamadan bu sorunun cevabını bulmak neredeyse imkansız bence. Çünkü Delikanlı öyle gökten zembille inmiş bir başarısızlık falan değil. Aynen, bir birikimin sonucu diyorsun. Kesinlikle. Yıllardır süregelen o kopyalama kültürünün, işte senaryo tembelliğinin kaçınılmaz bir iflası diyebiliriz buna. Yani sorun sadece kötü bir hikaye yazılması değil. Hikaye anlatıcılığının tamamen böyle mekanik bir fabrikasyona dönüşmüş olması. Bak, bu fabrikasyon meselesini biraz açalım bence. Ben bu durumu her zaman şu meşhur Rus matruşka bebeklerine benzetiyorum. Hani şu ahşap oyuncak vardır ya, ortadan açarsınız, içinden aynısının bir küçüğü çıkar. Evet evet, açtıkça ufalır. Tam olarak o. Bizim televizyon sektörümüz de tamamen bu matruşka sistemiyle çalışıyor. Bundan yıllar önce içeride diye devasa bir matruşka yapıldı mesela. İnanılmaz tuttu. Sektör hemen ne yaptı biliyor musun? O bebeği açtı ve içinden Çukur dizisini çıkardı. Aynen öyle oldu. Çukur bitti, bu sefer içinden 3 kuruş çıktı. Sonra Aile dediler. En son Gaddar dizisi geldi. Format aynı. Mahalle aynı, rajon aynı. Sadece gitgide küçülüyorlar. Ve bulanıklaşıyorlar. İşin ilginç yanı, sadece mafya ve aksiyon dizilerinde değil, psikolojik dramalarda da aynı mekanizmayı çalıştırdılar. Bak o çok doğru. Kırmızı Oda sektöre bir girdi, bütün o izlenme alışkanlıklarını yerle bir etti. Sonra o büyük matruşkanın içinden anında camdaki kız doğdu. Evet, arkasından Masumlar Apartmanı geldi. Aynen. Sonra Yalı Çapkını dediler, Çöp Adam dediler. Yani her yeni bebekte hikayenin o ilk ruhu, karakterlerin o derinliği falan biraz daha kayboluyor. Sektör sıfırdan bir ev inşa etmektense tutmuş bir evin odalarını boyayıp yeni diye satmayı tercih ediyor seyirciye. Ama işte benim o fotokopi makinesi teorim de tam burada devreye giriyor. Yani orijinal ve net bir eserin fotokopisini çekmek size ticari bir kazanç sağlayabilir, bunu anlıyorum. Ancak o fotokopinin fotokopisini, sonra onun da fotokopisini çekerseniz bir noktada o makinenin mürekkebi biter. Kesinlikle biter ve sayfada sadece bulanık lekeler kalır. Tam olarak öyle. Sayfada sadece neydi belirsiz lekeler kalır. İşte efsanevi Ezel dizisinin en son, en küçük ve mürekkebi en bitmiş matruşkası da bu bahsettiğimiz Delikanlı dizisi. İşin garip tarafı, dizinin yaratıcıları bu bulanıklığı bayağı havalı bir şey sanıyor. Tabii, kendilerince bir tarz yarattıklarını düşünüyorlar. İstersen şu meşhur açılış sahnesiyle doğrudan olayın içine dalalım. O sahne neydi öyle ya? Ya o açılış sahnesi senaryo matematiğinin nasıl böyle sosyal medya algoritmalarına kurban edildiğinin kusursuz bir örneği bence. Bütünsel bir hikaye anlatmak falan dertleri değil. Sadece TikTok'ta 15 saniyelik edit yapılacak, arkasına da böyle baslı bir müzik döşenecek sahneler yazıyorlar. Hani izlerken diyorsun ki bu dizi mi yoksa bir sosyal medya videosu mu? Dizi açılıyor, ana karakterimiz Yusuf, inanılmaz yapay bir edayla, sanki kamera ona aşıkmış gibi süzülerek yürüyor. Bir bakmışsın Yusuf kuyudadır, bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Gerçekten inanılmaz. Yani durun bir dakika, daha birinci dakikadayız. Sen bana Yusuf'un kuyudaki acısını, o karanlığı hissettirmeden neden doğrudan sultanlık nutukları atıyorsun? Altı tamamen boş bir kibir bu. Zaten hikaye anlatıcılığında çok temel bir kural vardır. Epik söylemler ancak epik eylemlerle kazanılır. Ezel'in açılışındaki o edebi ağırlığı bir düşünün, karakterin hapishanede yüzünün parçalandığı, ruhunun un ufak edildiği o korkunç geçmişle destekleniyordu o kelimeler. Evet, o yüzden inandırıcıydı. Tabii ki.
Delikanlıysa bu ağırlığı hiç hak etmeden sadece cümleleri kopyalayarak o ihtişama ulaşabileceğini sanıyor. İzleyici de aptal değil, bu sahteliği saniyesinde hissediyor. Sahtelik demişken şu meşhur asansör sahnesini es geçemeyiz. Güya Yusuf'un ne kadar gizemli, tehlikeli ve donanımlı bir bela olduğunu göreceğiz orada. Karakterimiz asansöre biniyor. Hedefindeki kız ve kızın arkadaşları asansörde. Bizimki durduk yere yanındaki adamla İtalyanca konuşmaya başlıyor. Çok komikti o sahne ya. Neden İtalyanca mesela? Çünkü zengin ve havalı, yabancı kel biliyor. Arkadaki kızlar da hemen fısıldaşmaya başlıyorlar. İtalyan erkekleri de amma cıvık, fazla laubali diyorlar. Sonra asansör duruyor, bizim Yusuf tam inerken dönüp kızlara o meşhur size hak veriyorum bakışını atıyor. Yani gerçekten soruyorum, kimse sette bu sahneyi çekerken biz ne yapıyoruz bu çok ergence değil mi demedi mi? Dememişler. Belli ki. Dememelerinin sebebi de sektörün entelektüel derinliği böyle yabancı dil konuşmak veya havalı bakış atmak gibi inanılmaz sığ kodlarla tanımlaması. Sadece şekilcilik var yani. Aynen öyle. Yaratılmak istenen o gizemli jön imajı o kadar karikatürize ki karakter bir intikam meleğinden çok lise koridorlarında hava atmaya çalışan bir ergene dönüşüyor. Ama bana sorarsanız asıl tehlikeli olan kısım bu laubalilik falan değil. Karakterin asıl kahramanlaştırılma biçimi bence çok problemli. Bak işte zurnanın zırt dediği yere o meşhur doğum günü partisine geldik. Şimdi seyircilerimize de sormak istiyorum. Olayları yan yana koyalım ve asıl tehlikenin nerede olduğuna siz karar verin. Çok yerinde bir karşılaştırma olacak bu. Asansördeki kızın arkadaşının partisi var. Bir masada kızlar oturuyor. Karşı masadaki bir grup erkek bunlara içki gönderiyor falan. Kızlar da doğal olarak reddediyor. Adamlar yüzsüzlük yapıp masaya beliyor, tanışalım diyorlar. Kız da gayet net bir şekilde özel bir şey konuşuyoruz, gider misiniz diyerek sınırını çiziyor. Evet, buraya kadar tipik bir rahatsız edilme sahnesi. Tamam, ortada can sıkıcı, istenmeyen bir ısrar var. Peki bizim bu gizemli kahramanımız Yusuf ne yapıyor? Adamları kibarca oradan uzaklaştırmak yerine hayatında ilk defa gördüğü, adını bile muhtemelen yeni öğrendiği bu kızın yanına gidiyor. Geç kaldım aşkım, özür dilerim diyerek kızı rızası olmadan şapadan öpüyor. Resmen kabus gibi bir sahne. Gerçekten öyle. Tekrar soruyorum. Masaya gelip ısrar eden adam mı daha büyük bir sınır ihlali yapıyor, yoksa kızı sözde kurtarmak için gelip taciz eden başrolümüz mü? Bu sahne senaryo yazımındaki o toksik kurtarıcı sendromunun en vahim örneklerinden biri bence. Başrol erkeğin o sınır tanımazlığını, fiziksel müdahalesini ve açıkça taciz boyutuna varan hareketlerini romantik bir hamle olarak ambalajlayıp bize satmaya çalışıyorlar. Ve bizim de bunu yememizi bekliyorlar. Aynen öyle. Karşı tarafı sözlü tacizden kurtarma bahanesi çok daha büyük ve fiziksel bir saldırının mazereti olamaz, ancak dizi izleyiciden Yusuf'un bu hareketin alkışlamasını, onun ne kadar baskın ve korumacı bir alfa erkeği olduğuna falan hayran kalmasını bekliyor. Bütün tuşlara aynı anda basıyorlar resmen. Sadece bununla kalsa iyi. 2 dakika sonra çanta çalan bir hırsızı böyle kilometrelerce kovalama klişesi giriyor araya. Gece üşüyen kızın omuzlarına ceket bırakma klişesi de cabası. Klasik Türk dizisi hamleleri işte. Kesinlikle. Karakterin kendine ait bir kişiliği yok. Tamamen 10 yıllardır televizyonda çalışan bütün klişelerin bir araya getirilmiş derme çatma bir hali. Peki ama bu adam neden böyle birine dönüşmüş? Karakterin bugününü bu kadar sığ yazan bir ekibin onun travmasını, geçmişini yani o intikam ateşini yakan sebebi nasıl kurduğuna bir bakmamız gerekiyor. Orası tam bir fiyasko zaten. Evet, hikayenin temeli olan o meşhur flashback yani geçmişe dönüş sahnelerinde bizi ne karşılıyor derseniz koskoca bir boşluk. Hem de kocaman bir mantık boşluğu karşılıyor bizi. Ezel esintilerinin başladığı yer tam olarak burası. Ama ortada öyle devasa bir trajedi falan yok. Fakir Yusuf'umuz mahalledeki Hazan adında bir kıza kör kütük aşık. Kıza gidip hayalindeki evi havada bir anahtar sallayarak gösteriyor. Tabii bu kusursuz aşkın ortasında bizim senaryo dehalarımızın vazgeçilmezi olan o meşhur karakter hemen beliriyor. Fettan, sinsi, kıskanç kız arkadaş kontenjanı. Olmazsa olmazımız. Hazan'ın hafif mutsuz olduğu bir anı kollayan bu arkadaş köşeden süzülüp "Canım benim derneği tutsam elimde kalıyor" diyerek sinsi sinsi o zehrini akıtıyor. Ya bu Fetten arkadaş kontenjanı karakter yazarlığının bittiği yerdir bence.
Derinlikli bir hikayede kötülük veya ihanet dışarıdan gelen tek boyutlu bir şeytan tarafından falan fısıldanmaz. İnsanın içinden gelir, değil mi? Aynen öyle. Karakterlerin kendi içlerindeki zaaflar, korkular, arzular onları hatalı kararlara sürükler. Senaristler Hazan'ın neden ihanet edeceğini böyle psikolojik bir temele oturtamadıkları için sorumluluğu direkt bu karikatür sinsi arkadaş figürüne yıkıp en kolaya kaçıyorlar. İhanetin arka planı o kadar ucuz ki ya, insan izlerken sinirleniyor gerçekten. Ezel'de izleyiciyi o koltuğa çivileyen devasa kumarhane soygununu, o kusursuz kumpası bir hatırlayın. Peki bizim Yusuf'un trajedisi ne? Yusuf evlenmek için yıllarca dişiyle tırnağıyla para biriktiriyor. Çok klasik bir motivasyon. Evet, kardeşi de ne yapıyor? Parayı mafyaya falan da vermiyor. Gidip güya tüyolu iddia kuponu yapıp hepsini bir çırpıda kaybediyor. İnsanın ekrana bağırıp kendi düşen ağlamaz Yusuf sen kendi kendini mahvetmişsin diyesi geliyor. Burada durup seyirci psikolojisini ve o eylem mekanizmasını incelememiz şart bence. Seyircinin bir karakterin trajedisiyle bağ kurabilmesi için ortada böyle aktif, bilinçli ve ağır ahlaki yükü olan bir ihanet olması gerekir. Kesinlikle Ezel'deki gibi. Evet, Ezel'de Cengiz Eyşan ve Ali Ömer'e bilerek, isteyerek ve kendi çıkarları veya çaresizlikleri uğruna ihanet ettiler. O ihanetin bir ağırlığı vardı, bir bedeli vardı. Delikanlıdaysa ortada bir ihanet yok ki. Sadece akıl almaz bir aptallık ve tesadüfler silsilesi var. Kardeşinin gidip tüyolu iddia oynaması bir trajedi falan değil, bayağı kara komedidir. Çok doğru. Seyirci aptalca alınmış kararların sonucunu izlerken o karakterle empati kurmaz, ona acımaz, sadece yargılar ve geçer. İşin kumpas ve cinayet boyutu var ki orası daha da komik. Kardeşi parayı batırınca mafyatik abi buna ceza olarak git adam öldür diyor. Tabii abisini oraya tuzağa çekiyorlar. Ortalık fena karışıyor yani. Sonra olay yerine polisler yığılıyor ve adama teslim ol falan demek yerine sorgusuz sualsiz adeta Teksas'taymışız gibi ateş açıyorlar. Yusuf da oradan kaçarken ihale tamamen buna kalıyor. Yani izleyici bu mantıksız kumpasa neden inansın Allah aşkına? İnanmıyor zaten. Senaryo olayların neden ve nasıl geliştiğini hiç umursamıyor. Sadece Yusuf hapse girmeli ve ihanete uğramış hissetmeli. Tek odaklandıkları sonuç bu. O sonuca ulaşmak için hukukun, mantığın ve insan doğasının bütün kurallarını çiğnemekte zerre kadar sakınca görmüyorlar. Peki ya kötümüz? Bir intikam hikayesi karşısındaki kötü adamın zekası ve derinliği kadar güçlüdür derler. Bizim 2026 model Cengiz Atay'ımız kim? Sarp Kızılhan. Tam bir hayal kırıklığı. Ama Sarp'ın Cengiz'in o aşağılık kompleksiyle, o ürpertici hırsıyla uzaktan yakından alakası yok. Sarp bildiğiniz dümdüz bir psikopat. Üstelik kazık kadar adam olmuş, hala Boğaz'daki bir yalıda birbirinden manyak entrikacı bir aileyle beraber yaşıyor. İntikam dizisinin ortasına birdenbire yalı entrikası sosu döküyorlar. Neden? Yani neden? Çünkü son yılların tutan tek formülü o. Yalıda yaşayan toksik aileler, birbirinin kuyusunu kazan yengeler, psikopat veliahtlar falan. Tam bir klişe yığını. Evet, senaristler Ezel uyarlaması yapıyoruz ama ya tutmazsa korkusuyla hikayenin kalbine şu an reyting alan en ucuz formülü yani yalı konseptini zorla monte etmişler. Sonuçta tamamen odağını kaybetmiş bir kötü adam oluyor tabii. Sarp'ın kötülüğü Yusuf'a duyduğu böyle kişisel bir hınçtan falan beslenmiyor ki. Adam zaten herkese karşı kötü. Doğal olarak bu da ikisi arasındaki o ölümcül kişisel çatışmayı tamamen sıradanlaştırıyor. Sarp'ın Hazan'ı elde etme şekli de zaten bu sıradanlığın zirvesi. Zeka dolu bir manipülasyon falan beklemeyin orada. Tamamen Yeşilçam usulü o Nuri Alço taktikleri devrede. Evet ya o sahneler korkunçtu. Yusuf'la Hazan kavga ediyorlar falan. Hazan gidip bir barda zil zurna sarhoş olup kusuyor. Bizim o sinsi fetten arkadaş var ya o hemen telefona sarılıp Sarp'ı arıyor. Sarp da gelip bilinci yerinde olmayan kızı alıp marinadaki yatına götürüyor ve onunla birlikte oluyor. Sonra Yusuf vurulduğunda Hazan'ı çağırıyorlar. Hazan ne diyor Yusuf'a biliyor musunuz? Ne diyor? Ben bize ihanet ettim diyor. Yahu ortada senin kendi iradenle yaptığın bir seçim yok ki ihanet olsun. Hikayenin o duygusal kolonlarının nasıl çöktüğünü tam burada çok net bir şekilde görebiliyoruz aslında. İhanet kavramının içi tamamen boşaltılmış, Hazan karakterinin maruz kaldığı şey açıkça bir istismar. Kesinlikle. Kendi rızası dışında gelişen bu istismarı senaryo bize
bildiğiniz kadının ihaneti olarak yutturmaya çalışıyor. Ezel'deki Eyşan'ın hasta kardeşini kurtarmak için sevdiği adamı feda ettiği o korkunç ama kendi içinde sağlam bir mantığı olan çelişkinin tırnağı bile olamaz bu durum. Ya hazır kolonlar çökmüşken dizinin asıl en büyük, en akıl almaz fiyaskosuna gelelim bence. İntikam planına geliyoruz herhalde. Evet. Aynen öyle. Şimdi düşünün, bir kumpasa düşmüşsünüz, hayatınız mahvolmuş, geri dönüp hayatınızı çalanları yok etmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Yusuf yüzünü mü değiştiriyor? Hayır. Sesini veya kimliğini mi değiştiriyor? Ona da hayır. Sadece ama sadece çok zengin oluyor. Bir de fön çektiriyor. Evet, marka ceketler giyiyor, saçına fön çektiriyor ve intikam meleği olarak ortaya çıkıyor. Ve işin en komik tarafı, onu ölüme terk eden Sarp Kızılhan dahil hiç kimse ama hiç kimse bu adamı tanıyamıyor. İzleyicinin algısıyla resmen alay etmektir bu ya. Hikaye yazarlığında inanılırlığın askıya alınması denen bir kavram vardır. İzleyici uçan bir ejderhaya inanabilir eğer o ejderhanın kuralları evreni içince tutarlıysa. Doğru, kendi içinde tutarlı olmalı. Ezel'de Ömer'in sadece cüzdanı değil yüzü kelimenin tam anlamıyla parçalanmıştı. Sesi değişmişti. Hapishanede ruhu öyle bir dövülmüştü ki eski Ömer ölmüş, yerine Ezel adlı bir canavar doğmuştu resmen. O meşhur yüzük sahnesini hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım? Yüzüğü tuvalet deliğine düşürdüğünde hiç düşünmeden ellerini o pisliğin içine sokup geri çıkarması falan, karakterin kibrini, temizliğini geride bırakıp intikamı için nasıl pislendiğinin en somut kanıtıydı o sahne. Yusuf ne yapıyor? Yeni bir takım elbiseyle her şeyin çözüleceğini sanıyor. Sosyal medyada hep döner ya, Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi diye bir caps vardır bilirsiniz. Eski gündüz kuşağı programında kadına sadece fön çekip işte muhteşem değişim diye ekrana çıkarırlar falan. Yusuf'un intikam planı tam olarak bu işte. Çok isabetli bir örnek oldu valla. Ya sadece fön çektirmiş bir adamı nasıl kimse tanımaz? Madem Ezel yoluna girdiniz neden risk almıyorsunuz? Bakın Şahane Hayatım dizisini hatırlıyor musunuz? Orada da biraz Ezel'in matematiği vardı. Evet, oradaki konsept de benziyordu. Hatta dizinin mesajı okumayın zengin adam bulun parasını yiyin gibi sığ bir TikTok felsefesine indirilmişti ama en azından orada kadın karakterin yüzü estetik ameliyatla gerçekten değişiyordu. Seyirciyi ikna edecek bir fiziksel değişim vardı ortada. Üstelik o dizide o Cengiz karakterini oynayan Yiğit Özşener faktörü de vardı. O dizi bile formülün kurallarına daha çok saygı duyuyordu bence. Haklısın valla. Delikanlı'nın senaristleri ilham aldıkları o büyük eserin rüzgarını kullanmak istiyorlar ama o rüzgarın fırtınaya dönüşmesi için gereken zahmete girmek istemiyorlar hiçbir şekilde. Kolaya kaçıyorlar. Karakteri gerçekten dönüştürmek, hikayenin o karanlığına falan inmek zor iş. Onlar ise her şey böyle parlak, şatafatlı ve kolay olsun istiyor. Bir de değişiklik yapacağız diye iyice saçmalamaları da cabası. Ezel'de intikam hedefindeki o Bahar karakteri Eyşan'ın kardeşiydi ve masumiyetin simgesiydi resmen. Burada biz farklılık yapalım diyerek kancayı Sarp'ın yani kötü adamın kız kardeşine takıyorlar. En büyük dertleri de kimya uyuşmazlığı zaten. Aynen öyle. Aralarında zerre kadar kimya yok, ikili sahnelerde o enerji resmen eksiye düşüyor. Peki bu şatafatlı çöküşün bedeli ne oldu dersiniz? Sıkı durun, bölüm başı tam 30 milyon TL. Bütün bu mantıksızlığa her hafta 30 milyon lira gömdüler. İnsan sormadan edemiyor, 30 milyonunuz varsa gidip neden sağlam bir senaryo satın almıyorsunuz ya? Ya bu devasa bütçenin çöpe gitmesini futboldaki o şöhretli ama vizyonsuz transferlere benzetebiliriz bence. Kulüp başkanı çıkar, bu adam dünya yıldızı diyerek 30 milyon euroyu masaya koyar, oyuncuyu getirir. Ama takımda o oyuncuyu besleyecek bir sistem yoktur. Takım oyunu yoktur ortada. Aynen öyle. Teknik direktörün bir oyun planı falan yoktur, sonuç haliyle hüsran olur. Delikanlı dizisi de sektör için tam bir karavan yatırım oldu bence. Popüler isimleri, işte milyon liralık mekanları falan bir araya getirdiler ama hikayenin iskeleti olmadığı için o bina ilk rüzgarda çöktü. Ve nitekim büyük bir gürültüyle çöktü de. Sadece 7 bölüm dayanabildiler. Karşılarında kendi günlerinde o kemikleşmiş diziler varken yanlış yayın günü seçimiyle de adeta kendi kendilerine intihar ettiler ve alelacele saçma sapan bir erken finalle ekranlara veda ettiler. Temeli ve o taşıyıcı kolonları olmayan bir gecekonduyu 30 milyon liralık altın yaldızlı boyayla ayakta tutamazsınız. Bu proje, paranın vizyon ve yaratıcılık satın alamayacağının en acı kanıtlarından biri olarak televizyon çöplüğündeki yerini aldı maalesef.
İnsanın aklına takılan ve aslında hepimizi ilgilendiren o büyük soru şu: acaba televizyon dünyasında bütçeler böyle büyüdükçe, her şey devasa bir şova dönüştükçe, hikaye anlatıcılığının o temel taşı olan senaryoya verilen değer gerçekten bitiyor mu? Üzerine çok uzun uzun düşünmesi gereken bir soru bu. Kesinlikle. Yoksa biz sadece içi boşaltılmış hikayelerin seri üretim bir fabrikadan çıkışını mı izliyoruz? Sizden ricam, bir sonraki izleyeceğiniz dizide bunu kendinize mutlaka sorun. Karşınızdaki yeni bir hikaye mi, yoksa aynı ahşap bebeğin en küçük ve en renksiz matruşkası mı? Gerçekten hikayeler ruhunu kaybettiğinde geriye sadece izleyicisini aptal yerine koyan pahalı gösteriler kalıyor. Bu çok acı bir tablo. Ufak bir hatırlatma yapalım o zaman. Artık son sözlerimizle sizlere veda edelim. Biliyorsunuz artık videolarımız, hem uzun videolarımız hem de shorts, yani kısa videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Evet, bu çok güzel bir gelişme gerçekten. Yani her iki videoda da istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Kesinlikle öyle. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Norveççe, Özbekçe ve Fransızca dahil olmak üzere tam 25 dilli geniş bir yelpazemiz vardır. Üstelik sadece bizim aktif ettiğimiz diller değil, otomatik çeviri özelliğiyle diğer diller de, mesela Çince, Endonezce, Yunanca gibi diller de aktif, onu da söyleyelim. Harika. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter, yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın ve ihmal etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz tabii ki. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.